Yeleğimde orta kalınlıkta bir ip kullandım. Ona uygun da bir tığ kullandım. Ben bunu 4 numarayla ördüm arkadaşlar. Ona göre ipim biraz daha kalın olduğu için 4 numarayla ördüm. İstediğiniz iple örebilirsiniz. İstediğiniz markayla örebilirsiniz. Onun için ip markası vermeyeceğim. Bu şekilde anlatımı kolay, basit bir yelek oldu. Sizler dilerseniz istediğiniz renkte yapabilirsiniz. Dediğim gibi istediğiniz ipi seçebilirsiniz. İpinize uygun tığ çalışabilirsiniz. Dilerseniz başlayalım. Evet, zincirlerimizin üzerine şu şekilde tamamladım. Bakın. Hemen 1, 2, 3, 4 zincir çektim. Yukarı çıktım. Bakın burada 1, 2, 3. Bakın şu şekilde 4 tane, 2, 4 tane. Hemen şu kısma, bakın şu kısma hemen geliyoruz. Şöyle çektim. Bakın bununla birlikte buradakini de hemen aldım. Diğerini aldım. Diğerini aldım. Diğerini aldım. Bakın bu şekilde. 1, 2 zincir çektim. Hemen 1, 2, 3. boşluğumuza, pardon, 1 kez doladım. 2 kez doladım ve 3 kez doladım. Toplam 3 kez doladım. 1, 2, 3. boşluğa battım. 2 kez aldım. 2 kez aldım. 2 kez aldım ve 2 kez aldım. Şimdi bakın burada şuradan hemen gözüken kanattan bir tane aldım. Şuradan bir tane aldım ve sondakini de aldım. Bakın 1, 2, 3, 4 tane tığımın başında var. Şuradan hemen ilmeğimi alıyorum. Bu şekilde bir kez aldım. Sonra ikinciyi aldım. Sonra üçüncüyü aldım ve sonra dördüncüyü aldım. Bakın modelimiz bu şekilde. Arada yine 2 zincir ve tekrar 1, 2, 3 kez başına aldım. 1, 2, 3. kısma geldim. Bakın bir kez de buradan aldım. 1, 2, 3 ve 4 kez de yukarı çıktım. Bakın bu şekilde. Şimdi şu boşluktan yine alıyoruz. Bakın şu hemen bir zincir boşluğu var. Onu alıyorum. Tekrar bir yandakini alıyorum. Bir alttakini. Tekrar bir alttakini. Bakın şu şekilde birer kanatlarından aldım. Ve hemen bir yandaki, bakın şu boşluğumuzda dibi değil, bir yandakinden hemen aldım ve hemen ilkinden çıkardım. Hemen diğeri, hemen diğeri ve hemen diğeri. Bu şekilde bakın bir kutucuk daha elde ettik. Hemen 2 zincirimi çekiyorum. Tekrar gösteriyorum. 1, 2, 3 kez başına aldım. 1, 2, üçüncüye atladım. İkinciye atladım. Üçüncüden tekrar 1, 2, 3 ve 4 kez de yukarı çıktım. Bakın şuradan hemen aldım. İkinciyi aldım. Ve buradan üçüncüyü aldım. Ve bir sonraki kısımdan hemen şu şekilde ilkini aldım. Diğerini, diğerini ve diğerini. Bakın bu şekilde. Şimdi tekrar devam edelim. Bu sırayı tamamen göstereceğim size. 1, 2 zincirimi çektim. 1, 2, 3 kez tığıma doladım. 1, ikinciyi bıraktım. Üçüncüye hemen 1, 2, 3 ve 4 kez de yukarı çıktım. Şimdi bu şekilde 1, 2, 3, bakın 3 tane aldım. Hemen bir yandaki kısımdan hemen geçirdim. Bakın 2, 3 ve 4. Yine 2 zincirimi çekiyorum. Hemen 2, 3 kez başına doladım. 1, 2, üçüncüye geldim ve hemen ikişer ikişer alarak yukarıya çıktım. Hemen şu kısımdan topluyoruz yine. 1, 2 ve 3. Hemen şu bir yandan bakın aldım. Hemen birinciden hemen geçirdim.
2, 3 ve 4. Şu şekilde tekrar 2 zincir, 1, 2, 3 kez başını aldık. 1, 2, üçüncüye geldik. Hemen ikişer ikişer çekerek yukarı çıkıyoruz. Bakın tekrar buradan 1, 2, 3. Hemen bir yandaki boşluktan aldım. Hemen ilkinden geçtim. İkinciden, üçüncüden ve sondan. 1, 2 zincir çektim. 1, 2, 3 kez yine aynı şekilde başına aldım. 1, 2, üçüncüye geldim. İkişer ikişer yukarı çıktım. Hemen bakın şu kısımlardan topluyorum. 1, 2, 3 ve hemen bir yandakinden alarak ilkinden geçiyoruz. Sonra 2, sonra 3 ve sonra 4. Bakın tekrar gösteriyorum. 2 zincirimizi çektik. 1, 2, 3 kez tığımızın başına doladık. 1, 2, üçüncüye geldik ve ikişerli alarak yukarı çıktık. Ve tekrar 1, 2 ve 3. Hemen buradakinden aldık. Böyle yukarıya çıkıyoruz. Bakın tekrar 2 zincirimi çektim. Bakın 1, 2, 3 kez başına doladım. Yine 1, 2, 3. boşluğuma geldim. Bu şekilde yukarıya çıktım. Bakın. Şu şöyle yine birer tane takıyorum. 1, 2 ve 3. Bakın hemen bir tane boşluğumuz kaldı zaten. Onu da alıyoruz ve hemen ilkinden geçtik. 2, 3, 4. Bakın yukarıya çıktık. Evet. Bakın bu şekilde kafeslerimiz oluştu. Evet. Kafeslerimizi oluşturduk. Şimdi dilerseniz bir üst sıraya çıkalım. Hemen bir tane zincir çektim. Örgümü çevirdim. Bakın. Hemen ilk kısma bir tane sık iğne yaptım. Hemen şuradaki kısma bakın. Şu ördüğümüz baş kısmına hemen 2 boşluğumuza 2 tane ikili trabzan, pardon, 2 tane sık iğne. 1, 2. Tekrar bu kısma 1, 2. Yine boşluğa 2. Tepelerine 2. Evet, bu şekilde boşluklara 2 tane, tepelere 2 tane olacak şekilde sıramızın sonuna kadar bu işlemi yapacağız. Bir üst sırayı daha göstereceğim. Ondan sonrası zaten belli bir aşamaya kadar, belli bir sayıya kadar tamamen aynı teknik. Şöyle devam edeceğiz. Bakın. Şöyle. Boşluklara 2 tane, tepelere birer tane çalışıyoruz. Yine boşluklara 2. Bakın boşluklara 2. Tepelere bir tane çalışıyoruz. Şöyle devam edelim. Sıramızın sonuna kadar gelelim. Bir üst sıraya nasıl çıktığımızı göstereceğim. Ondan sonrası zaten aynı teknik. Onun için her sırayı göstermeyeceğim. Evet, bakın bu boşluğumuza da yaptım. Bir tane de hemen şu boşluğumuza yapıyorum ve hemen 1, 2, 3 ve 4 zincir çekerek bir üst sıramıza çıkıyoruz. Bakın yine aynı şekilde şuradan 1, 2 ve üçüncüyü aldım. Bakın buraya değil, buraya değil, buraya hemen bakın. Bir dibine değil, bir sonrakine alıyorum ve hemen içerisinden geçirdim bakın. 1, 2, 3 ve 4. Bakın bu şekilde sıramız korunmuş oluyor.
Hemen dibine değil, bir yandakine. Hemen aradaki zincirimizi çektik. 1, 2, 3 kez doladım. Bakın 1, 2, üçüncüye. Yine aynı şekilde devam ediyoruz. Yine alalım böyle. 1, 2, 3. Sadece başlarken zincirlerden başlıyoruz. Diğer taraflarda 3 kez başını aldığımız için devam ediyoruz bu teknikle. Bakın bir sonrakine hemen aldım ve hemen ilkinden içinden geçirdim. 1, 2, 3 kez de yukarıya çıktım. Bakın tamamen bütünlük korunmuş oluyor. Bir kez daha göstereceğim. 1, 2, 1, 2, 3 kez başını aldım. 1, 2, üçüncüye geldim. Hemen ikişerli çekerek yukarıya çıktım. Ve bakın 1, 2 ve 3. Hemen bir sonraki kısımdan aldım. İpimi geçirdim. Geçirdim. Yukarı çıktım. Bakın tekrar bu şekilde sıramızın sonuna kadar geleceğiz. Dönüşte tekrar yine bir zincir çekerek bütün tepe noktalarına ikişer, boşluklara ikişer olacak şekilde devam edeceğiz. Tekrar bu sırayı bu şekilde tamamlayıp bir sonraki sırada yine kutucuk yapacağız. Bakın ben yeleğimin arkasını ördüm. Kaç sıra örmüşüm kol altına kadar? Kaç kutucuk diyelim? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tane kutucuk örmüşüm. Biz de yeleğimizin ön kısmı için 10 tane kutucuk örelim. Ondan sonra kol ayrımını göstereyim. Kol ayrımını yaptıktan sonra da yaka oyuntusunu göstereceğim. Bu şekilde bakın önler için 38 başladık. Arkası için de 72 başlamamız gerekiyor. Şöyle bakın şöyle 72 tane başladım. 72 zincir üzerine modelimi kurdum. Bakın arkada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 tane kutucuğumuz var başladığımızda. 72 tane zincirin üzerine aynı teknikle başlarsanız burada 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 18 tane kutucuk elde edeceksiniz. Burası arkası için. Yine arkayı 10 sıra öreceğiz. Ondan sonra 10 sıra ördükten sonra kolları eksiltme yapacağız. Bakın ben burada ikişer tane eksilttim arkası için. Arkasını bu şekilde tamamladım. Şimdi biz derseniz ön kısım için bakın ön kısımda kaç kutucuğumuz var? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tane kutucuğumuz var. Bakın bu şekilde 9 tane kutucuğumuz var ön kısmımızda da. Böyle devam edeceğiz. 10 tane bu tarafa doğru 10 kutucuk olana kadar örüp gelelim. Evet, yeleğimizin ön kısmını bakın 10 tane 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 kutucuk olana kadar ördüm. Şimdi bu parçamız sağ tarafımız. Bu sağ ön tarafımız olacak. Şimdi kol kesimini yapacağım. Şimdi kol kesimi için bakın yine 4 zincirimi çektim başta. Örgümü çevirdim. Hemen ilmeklerimi almaya başladım. Şöyle 1, 2, 2 ve 3. Bakın hemen bir değil ikinciye aldım. Tek tek aldım hepsini. Aradaki zincirim 3 kez başına doladım. 1, 2, 3 saydım. Hemen bir yandakine ikili çekerek yukarı çıktım. Bakın şuralardan yine ilmeklerimi aldım. 1, 2 ve 3. Ve hemen bir yandan 1, 2, 3, 4 kez de yukarı çıktım. Yine 2 zincir, 3 kez başına dola. 1, 2, üçüncüye hemen ikişerli yukarı çıkıyoruz. Ve hemen ilmeklerimizi alalım. 1, 2 ve 3. Hemen bir yandaki boşluğumuza
ikili ikili yukarı çıkıyoruz. Bakın tekrar gösteriyorum. 3 1 2 üçüncüye geldik. İkili yukarıya çıkıyoruz ve hemen ilmeklerimizi almaya başlıyoruz. Şöyle 2 ve şöyle 3. Hemen bir yandan bakın ikişerli yukarı çıktım. 2 zincir, hemen 1 2 3 kez başına aldık. 1 2 üçüncüden devam edelim. Aynı işlemi devam ediyoruz. Bakın tekrar 1 2 ve 3. Hemen bir yandan alarak yukarı çıkıyoruz. Şöyle 2 zincirim 3 kez başına aldım. Hemen 1 2 3 saydım. Hemen ikişerli yukarı çıktım. Evet, bakın devam ediyoruz bu şekilde. Evet, 2 zincir 3 kez başına aldık. 1 2 3. Dediğim gibi bu sağ taraf ön kısmı olacak yeleğimizin. Çünkü farklılık var. Onun için belirtiyorum. Sağ tarafı çalışıyoruz şu an. Bakın sonuncuyu yapacağım. Şu iki taneyi bırakacağız. 2 zincirimi çektim. 3 kez başına doladım. 1 2 üçüncüye geldim. 3 kez de yukarı çıktım. Hemen ilmeklerimi topluyorum. Bakın 2 ve 3. Hemen şuradan devam ediyoruz. Aldım. Evet. Bakın şurada sonda kalan 2 taneyi örmüyoruz. Bakın 2 taneyi örmedik. Şimdi üst sıraya çıkacağız. Yine bir zincirimizi çektik. Örgümüzü çevirdik. Hemen sık iğnelerimize başlıyoruz. Şöyle devam ediyoruz. 2 tane yaptık. Hemen devam ediyoruz. Zincir içerlerine 2 tane, tepelere 2 tane yaparak sıramızın sonuna gelelim. Sıramızın sonuna kadar tamamlayıp gelelim. Evet, bakın bu şekilde sıramın sonuna kadar geldim. Kol evimizi açmış olduk. Şimdi yaka kısmının detayına geçiyoruz. Bakın burada hemen bir zincirimi çektim. Örgümü şöyle çeviriyorum ve burada şöyle ilmek kaydırma yapıyoruz. Bakın 1 2 3 4. Hemen şu 5.'ye de yapalım şu şekilde. Bakın. Evet, 5.'yi de yapıp hemen 1 2 3 4. Hemen 4 zincirimizi çektik ve yukarıya çıktık. Hemen devam ediyoruz. 1 2 3. Hemen bakın bir sonrakinden aldım. Hemen içerisinden geçiyorum. Bakın hemen 2 zincirimi çektim. 1 2 3 kez başına doladım. 1 2 üçüncüden hemen yine ikili ikili çekerek yukarı çıkıyoruz. Yine ilmeklerimizi şu şekilde topluyoruz. Evet, şöyle hemen bir yandan devam ediyoruz. 2 zincir, 1 2 üçüncü kısma yine ikili yukarı çıkıyoruz.
Yine sıramızın sonuna kadar aynı işlemi devam edeceğiz. Şöyle devam edeceğiz. Bir kez daha göstereyim. Dilerseniz. Evet. Şöyle bakın. Çektik, çektik, çektik. Ve şu şekilde. Yine aynı işlemi buraya kadar devam edeceğiz. Yakamızı detayını vermeye başladık bu şekilde. Şimdi sıramın sonuna kadar geleceğim. Bir sırada bu şekilde sık iğne gelip ondan sonra göstereceğim. Evet, ben bir üst sıramı da tamamladım. Sık iğnemi de yaptım ve tekrar yaka detayı yaptığımız kısma geldim. Bakın burada yine hemen bir zincirimizi çekelim ve çevirelim örgümüzü. Bakın 1 2 pardon, sık iğne yapmıyorduk burada. Özür dilerim. İlmek kaydırma yapıyoruz. 2 3 4 ve 5. Şimdi tekrar yine 4 zincirimizi çekerek yukarı çıkıyoruz. Bakın ilmeklerimizi toplayarak aşağı iniyoruz. Hemen bir sonraki kısımdan çekerek yukarıya çıkıyoruz. Şimdi arada yine 2 zincirimiz. Bakın 3 kez aldık başına. 1 2 3. kısma geldik. Yine aynı şekilde devam ediyoruz. Yine topluyoruz. Bakın şu şekilde. 1 2 ve 3. Şimdi bir yandakinden devam ediyoruz. Topluyoruz yukarıya doğru. Şimdi yine sıramın sonuna kadar geleceğim. Şöyle tekrar sık iğnemle tekrar bu kısma gelince burayı tekrar çalışıyoruz. Bakın yakamız, detayımız ortaya çıkmaya başladı. Zaten bir kez daha keseceğim. Ondan sonrası artık omuz detayına geçeceğiz. Ben bir kez daha örüp geleyim, tekrar göstereyim. Evet, yine ben sıramı tamamladım. Sık iğne kısmını tamamladım ve yaka kısmına geldim. Bakın hemen yine bir zincirimi çektim ve örgümü çevirdim. Yine 5 tane ilmek kaydırma yapıyoruz. Şöyle 1 2 3 4 ve 5. Bakın bu da son eksiltmemizdi. 3 tane eksiltme yaparak yaka detayını oluşturduk. Tekrar 4 zincirimi çekiyorum. Hemen devam ediyoruz. Bu şekilde yine sıramızın sonuna kadar devam edelim. Yine aynı şekilde kutucuklarımızı oluşturacağız. Bir sırada bu şekilde sık iğne yapıp gelelim. Ondan sonra devam edelim. Evet, bakın şu şekilde kol detayımızı verdik. Yaka detayımızı oluşturduk. Şimdi buradan sonra 1, 2, 3, 4 oldu. 2 sırada düz bir şekilde hiçbir eksiltme, arttırma yapmadan devam edeceğiz. Yeterli diye düşünüyorum yaka için. 2 sıra daha böyle yapıldığını düşünürsek yeterli olacaktır. 2 sıra düz bir şekilde örüp gelelim ya da bir kez daha eksiltme yapsak omzumuz çok daralır bu sefer de. Yok, eksiltme yapmayalım artık. Yaka detayımızda bu kadarlık yeter. Şimdi buradan yine aynı şekilde 4 zincirimi çekerek bir üst sıraya çıkacağım ve devam edeceğim. Aynı teknikle 2 sıra hiçbir şekilde başka bir işlem yapmadan devam edeceğim. Sizler de tamamlayıp gelin. Bu şekilde sağ taraf kısmımızı bitirmiş olacağız. Yeleğimizin sağ kısmını. Sol tarafa geçeceğiz. Tamamlayıp gelelim bu 2 sıramızı da. Evet arkadaşlar, bu parçamı bitirdim. Şimdi özür dilemek istiyorum. Videonun çekim başladıktan beri ben hep
sağ taraf diye anlattım ama bu sol taraf çalıştık arkadaşlar. Biz sol tarafı tamamlamış olduk. Şöyle bakın, şöyle koyduğumuz zaman şurası yakamıza gelecek. Şurası kol altımıza. Neden bu tarafın sol olduğunu da şöyle söylüyorum. Bakın, örgümüzün düz tarafı burası çünkü. Tamam. Şimdi bu sol parçamızı bitirmiş olduk. Şimdi diğer taraftan sağ tarafı yapacağız. Onun için de şöyle bakın, şuraya kadar, yani 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 tane kutucuk olana kadar örelim. Ondan sonra diğer taraf, yani bu sağ tarafımız, sol tarafımızın kol kesimi bu taraftan olacak. Onun için farklılık olacağı için bunu tamamladık. Bu sağ. Bunu da 10 sıra yapalım. Ondan sonra kol evine falan bakalım. Bakın ben burada başladım. Örgümü nereye koydum? Hemen bir bakalım. Bulabilirsem. Evet. Hemen gösteriyorum. Başlangıç aynı zaten. Bütün 10. sıraya kadar hepsi aynı. Bakın böyle 10 sıra 10 kutucuk olana kadar hazırlayıp örüp gelelim. Ondan sonra kol kesimini, yaka kesimini birlikte yapalım. Evet, sol tarafı tamamlamıştık. Şimdi sağ tarafı başlıyoruz. Bakın şu şekilde 10 kutucuk olana kadar ördüm. Şimdi burada kol oyuntusunu açacağız. Kol oyuntusu için hemen bir zincirimi çektim ve şu şekilde bakın, 1 2 3 4 5 6 7 8 ve 9 tane ilmek kaydırma yaptım. 8 9 tane ilmek kaydırma yaptım. Ve şimdi tekrar 4 zincirimizi çekerek yukarıya çıktık. Bakın, 1 2 ve 3. Yine aynı şekilde devam edeceğiz. Bu şekilde bir kez bu tarafa doğru gidip buradan tekrar sık iğneğimizi dönüp gelelim. Bir kutucuk daha elde edeceğiz. 2 tane kutucuğumuzu buradan eksilttik. Yani kol evimizi oluşturmuş olduk. Şimdi devam edelim. Bu sırayı tamamlayıp gelelim. Evet. Bakın, kol kısmına geldim. Tekrar yaka kısmına kadar kutucuklarımı çalıştım. Bakın, yakada bir tane kaldı. Bir kutucuk kalınca tekrar geri dönüyoruz. Bir kutucuğumuzu yapmadan tekrardan örgümüzü çeviriyoruz. Bakın şu şekilde hemen sık iğne detayını yapıyoruz. Böyle sonuna kadar gideceğim. Bakın, tekrar buradan üst sırada kutucuklarımızı oluşturacağız. Yine burada bir tane kalınca döneceğiz. Yine geleceğiz. Tekrar bir kutucuk daha oluşturacağız. Yine bir tane kalınca döneceğiz. Toplamda burada 1, 2, 3, 4 tane kalınca. Bakın, 2 kez daha aynı bu işlemi yapacağız. Ondan sonra da omuz kısmında 2 kez de düz örmüştük hatırlarsanız. Bakın şurada 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. 3 kez düz ördük. 3 kez de azaltma yapmıştık. Şu şekilde. Burayı da tekrar geleceğiz. Bakın, 1, 2, 3 olunca tekrar 3 sırada düz bir şekilde örüp gelelim arkadaşlar. Evet, ben diğer tarafı da bitirdim. Bakın, tamamladım. 3 kez geldik. Örmeden geri döndük. Örmeden geri döndük. 3 sırada düz ördük. Bakın, 3 sırada düz ördük aynı şekilde. Evet, bu sağ tarafımız, bu da sol tarafımız.
Bakın şu şekilde yeleğimizin ön kısmı hazır. Arka kısmı da demiştim, daha önce de söylemiştim size. 72 ilmek başlayarak kutucukları oluşturacaksınız. Toplamda 2, 4, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 kutucuk örüyoruz. 18 kutuyu tamamladıktan sonra 10 sıra örüyoruz. 10 sıradan sonra bakın bir taraftan ilmek kaydırma yapıyoruz. 2 tane kutucuğun üzerine, diğer taraftan da örmeden, aynı sırada bakın örmeden dönerek tekrar 2 tane yanlardan eksiltiyoruz ve devam ediyoruz. Toplamda burada da 2, 4, 6 sıra daha örüyoruz. Bakın hiçbir şey yapmadan 6 sıra daha ördüm ve bu şekilde arkamı da tamamlamış oldum. Şimdi bakın şurayı tamamlayayım. Şöyle burada uzunca bir ip bırakalım dikmek için. İsterseniz tığıyla da birleştirebilirsiniz. Şimdi burada da örgümüzün bakın düz tarafı bu tarafa. Şimdi örgümüzün düz tarafı aşağıya gelecek şekilde aldık. Şöyle hemen bir iğne alalım. Evet, ipimizi şöyle bir takalım. Evet. Şimdi bakın dikkat etmeniz gereken nokta, şöyle aldığınız zaman düz taraf alacaksınız, öne getireceksiniz. Şu şekilde koyduğunuz zaman tamam, doğru taraf olacak. Bakın şu şekilde şuradan dikmeye başlayacağız. Nasıl bir teknik uygulayacağız? Bakın şöyle ilk kanadından alıyorum. Sadece tek kanadından aldım. Hemen geçtim. Bir sonra tekrar bir yandan diğerinin de tek kanadından aldım. Şöyle birleştiriyoruz. Bakın iki tarafında tek kanadından aldım. Birleştiriyoruz. Dediğim gibi tığla da birleştirebilirsiniz. Nasıl kolayınıza gidiyorsa o şekilde birleştirme yapabilirsiniz. Şöyle ipimi çok uzun almışım. Bir keseyim birazını. Evet. Yine bir sonrakinden aldım. Evet. Kolay bir yelek çalışması oldu. Bakın şu şekilde devam ediyoruz. Bu omuzu birlikte dikelim. Diğer tarafı da bu şekilde, aynı şekilde dikeceksiniz, yerleştirip. Bir de yanları nasıl dikeceğimizi göstereceğim. Ve ondan sonra bir buhar ütüsü yapacağız yeleğimize. Ve böylelikle yeleğimiz hazır. Başka bir detayı yok. Dilediğiniz uzunlukta yapabilirsiniz. Dilediğiniz iple yapabilirsiniz. Şöyle aldım. Hemen bir sonraki kısma geldik. Bakın şöyle, bakın şu şekilde dikişimizi tamamlamış olduk.
Şöyle hemen bir sonrakini de dikelim. Böylelikle şöyle ipimi tekrar bir kez daha aynı yerden alıp geçiyorum sabitlemek için. Şöyle bakın, şu aşağıya geçip ben ipimi oradan sabitleyip keseceğim. Omuzumuzu bu şekilde birleştiriyoruz. Şimdi yan tarafa geçelim. Nasıl birleştiriyoruz yanları? Hemen bakalım, birlikte yanları da birleştirelim. Şöyle biraz ip alalım. İğnemize takalım. Evet, yanları nasıl diktiğimizi hemen gösteriyorum. Bakın, aynı teknikle dikeceğiz. Yalnız burada kanatlarından alamayacağımız için şöyle iki taraftan da alarak dikiyoruz. Şimdi devam edelim. Bakın, şöyle alıyorum. Hemen karşısından da alıyorum. Hemen şöyle bakın. Şöyle aldım. Hemen karşısından da aldım. Ya bir nevi rastgele dikiş yapıyoruz. Zaten gözükmüyor. Bakın şöyle. Burada başka bir teknik yok. Bu şekilde karşılıkları gelecek şekilde alarak dikmemiz gerekiyor. Bakın şöyle kutuları birbirine denk getirerek, kenar kısımları birbirine denk getirerek dikmemiz gerekiyor sadece. Evet. Sizler de bu şekilde omuzlarını ve yanlarını dikin. Hep beraber diktikten sonra tekrar ben bir de buhar ütüsü yapıp eleğimin son halini göstereceğim size. Dediğim gibi yanları ve kolları dikip gelelim omuzlarına. Evet, yeleğimi bitirdim arkadaşlar. Bakın şöyle sizin için duvara asarak göstermek istedim. Bakın, bir buhar ütüsü yaptım. Buhar ütüsü nedir? Ütüyü üzerinde gezdirirken buhar veriyoruz sadece, ama örgümüze yaklaştırmıyoruz. Yaklaştırmadan üzerinden buhar vererek ütümüzü yapıyoruz. Bakın, yeleğimiz bu şekilde. Gayet güzel oldu, şık oldu. Üzerimde de fotoğrafını çekip göstereceğim, yayınlayacağım. Takıldığınız nokta olursa bana yazabilirsiniz. Elimden geldiği kadar yardımcı olurum. Abone olup bildirimleri de açarsanız bir sonraki projemden haberdar olabilirsiniz. Düşüncelerinizi de merak ediyorum. Yazarsanız mutlu olurum. Hepinize kolay gelsin.